Ders 1. Sabitli alışkanlıklar. Son zamanlarda daha fazla meyve ve sebze mi yiyorsun? Evet, yaptım. Başladığımdan beri enerji seviyelerimde büyük bir fark ettim. Bunu duymak harika. Ne tür değişiklikler fark ettiniz? Gün içinde kendimi daha zinde hissediyorum. Öğleden sonraları ise eskisi kadar yorulmuyorum. Bu harika. Küçük değişikliklerin bu kadar büyük bir etkiye sahip olabilmesi şaşırtıcı. Kesinlikle. Ayrıca daha iyi uyuyorum. Bu da büyük bir avantaj. Gerçekten bundan faydalanıyor musunuz gibi görünüyor. Şimdi en sevdiğiniz meyve veya sebze hangisi? Avokado ve ıspanagi çok seviyorum. Çok yönlü ve besleyicidirler. Bunları denemem gerekecek. İlham için teşekkürler. Ders 2. Vize endişeleri. Aktarmalı uçuş ve vize süreci konusunda biraz tedirginim. Ya bir gecikme olursa? Endişelenmeyin. Konaklamalar sırasında vizeleri genellikle oldukça hızlı bir şekilde işleme koyarlar. Gerçekten mi? Bunu daha önce hiç yapmadım. Bu yüzden ne bekleyeceğimi bilmiyorum. Uluslararası seyahat edenler için yaygındır. Havayolu personeli bu konuda size rehberlik edecektir. Bu bir rahatlama oldu. Evrak işleri yüzünden bir sonraki uçuşumu kaçırmak istemiyorum. Tüm belgelerinizi hazırladığınız sürece sorunsuz ilerlemelidir. Ayrılmadan önce her şeyi tekrar kontrol edeceğim. Sinirlerimi yatıştırdığın için teşekkürler. Sorun değil. Güvenli yolculuklar ve yolculuğunuzun tadını çıkarın. Yapacağım. Parmaklar geçti. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Ders 3. Seyahat güvenliği. Gelecek yolculuğumuz için herhangi bir güvenlik önlemini aldınız mı? Evet, bunun hakkında düşünüyordum. Hazırlıklı olmak her zaman iyidir. Özellikle de seyahat arkadaşlarınızla birlikte seyahat ederken. Kesinlikle. Pasaportlarımızın ve önemli belgelerimizin kopyalarını saklamamız gerektiğini düşünüyordum. Bu akıllıca bir fikir. Her ihtimale karşı küçük bir ilk yardım çantası da hazırlayacağım. Bir görüş. Baglanti'de kalmaya ne dersiniz? Yerel bir sevme kart almalı mıyız? Evet, bu navigasyon ve acil durumlar için gereklidir. En iyi seçenekleri araştıracağım. Ayrıca ayrılmamız durumunda bir buluşma noktası üzerinde de anlaşmalıyız. Kesinlikle. Özellikle bilmediğiniz yerlerde önce güvenlik. Aynı sayfada olduğumuzu bilmek beni daha iyi hissettiriyor. Gelin bu yolculuğu hem eğlenceli hem de güvenli hale getirelim. Ders 4. Betonun mirası. Betune'den sonra birkaç yıl boyunca kendisini tüberküloz hastalarının tedavisine adadığını biliyor muydunuz? Evet, bunun hakkında okudum. O dönemde tıbba bu kadar katkıda bulunması şaşırtıcı. Gerçekten kendini adamış bir adamdı. O zamanlar tüberküloz çok yaygın bir sorundu. Zor koşullarda bile bu kadar çok insana yardım etmek için becerilerini kullanması ilham verici. Çalışmaları modern tedavilerin temelini attı. Ona çok şey borçluyuz. Kesinlikle. Onun gibi büyük bir fark yaratan isimleri hatırlamak önemli. Hayatını anlatan kitap ya da belgesel var mı diye merak ediyorum. Muhtemelen vardır. Bunu araştırmalı ve onun yolculuğu hakkında daha fazla şey öğrenmeliyiz. Bu harika bir fikir. Hikayesi paylaşılmayı ve anılmayı hak ediyor.
Ders 5 Pocahontas'ın yolculuğu. Pocahontas'ın koloninin dostu olarak kaldığını ve hatta yerleşimcilerden biri olan John Rolfe ile evlendiğini biliyor muydunuz? Evet, bunu okuduğumu hatırlıyorum. Kültürlerin köprülenmesinde çok önemli bir rol oynadı. 1616'da İngiltere'ye nasıl gittiği çok etkileyici. Bunun onun için nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Bu çok zor olsa gerek ama aynı zamanda inanılmaz bir deneyim. Çalkantılı bir dönemde barisin ve anlayışın simgesiydi. Hikayesi empati ve baklantinin önemini hatırlatıyor. Eğer bu adımları atmasaydı hayatının nasıl farklı olabileceğini merak ediyorum. Söylemesi zor ama onun mirası bugün bile insanlara ilham vermeye devam ediyor. Kesinlikle. O, hatırlanmaya değer gerçek bir tarihi figür. Ders 6 Ada maceraları. Oraya vardığımızda hangi aktiviteleri yapmamız gerektiğini düşünüyorsunuz? Kesinlikle snorkelli yüzme ve dalış. Oradaki su altı dünyasının inanılmaz olması gerekiyor. Kulağa harika geliyor. Her zaman dalmayı denemek istemişsindir. Bu mutlaka yapılması gereken bir şey. Mercan resifleri ve deniz yaşamı nefes kesicidir. Peki ya diğer aktiviteler? Yürüyüş parkurları veya kültürel alanlar var mı? Evet, birçok seçenek var. Adanın tarihini ve doğal güzelliklerini keşfedebiliriz. Bu yolculuk macera dolu olacak. Bekleyemiyorum. Aynı şekilde. Hiçbir şeyi kaçırmamak için bir liste yapalım. Harika fikir. Bu unutulmaz olacak. Ders 7 Yağmurlu hava tahmini. Sizce yağmur uzun sürecek mi? Tahmin her zaman doğru değildir. Söylemesi zor. Öğleden sonra hava kararabilir ama her ihtimale karşı hazırlıklı olmalıyız. Günü dışarıda geçirmeyi umuyordum. Belki yedek olarak iç mekan aktivitelerini bulabiliriz. Bu iyi bir plan. Durmazsa yakınlarda gezebileceğimiz bir müze var. O yer hakkında harika şeyler duydum. Güzel bir tempo değişikliği olabilir. Kesinlikle. Yağmur olsun ya da olmasın, hala günün tadını çıkarabiliriz. Haklısın. Hava şartları uygun olmadığında esneklik çok önemlidir. Gözümüz gökyüzüne bakalım ve giderken karar verelim. Kulağa iyi geliyor. Her iki durumda da eğlenceli bir gün olacak. Ders 8 Teknik sorunlar. Elbette sorun ne gibi görünüyor? Görünüşe göre açamıyorum. Her zamanki yöntemleri denedim ama hiçbir şey işe yaramıyor. Bu sinir bozucu. Güncelleme veya aksaklık olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Evet yaptım. Her şey güncel görünüyor ancak hala yanıt vermiyor. Belki cihazı yeniden başlatmak yardımcı olabilir. Bazen bu sorunu çözer. Deneyeceğim. Öneri için teşekkürler. Sorun değil. Bu ise yaramazsa bazı sorun giderme ipuçlarına bakabiliriz. Yardımını takdir ediyorum. Teknoloji bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Gerçekten yapabilir. Bunu birlikte çözelim. Ders 9 Çevre dostu gıda. Ekolojik açıdan saf ve kaliteli gıda üreten çiftlikleri duydunuz mu?
Evet, ürünlerini okullara ve çocuk programlarına göndermeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu harika bir fikir. Küçük yaşlardan itibaren sağlıklı beslenmeyi teşvik edecektir. Kesinlikle. Çocuklar taze, besleyici yemeklerden çok faydalanacaktır. Ayrıca onlara sürdürülebilirliği ve yiyeceklerinin nereden geldiğini de öğretebilir. Bu çok önemli bir ders. Bu herkes için bir kazan-kazan durumu. Umarım daha fazla çiftlik ve okul bu tür girişimlerde işbirliği yapmaya başlar. Ben de gelecek nesil için daha sağlıklı bir geleceğe doğru atılmış bir adımdır. Kesinlikle. Küçük değişiklikler büyük bir etki yaratabilir. Ders 10 kaosu pişirmek. Sanırım öyle. Evet, diye yanıtladın. Önce annem bana yemek malzemelerini çıkarmamı söyledi. Ben de mikserden çıktım ve Belki sonra ne oldu? Her şey yolunda gitti mi? tam olarak değil. Yanlışlıkla her yere un döktüm ve her şey berbattı. Ah hayır. Ama bu eğlencenin bir parçası, değil mi? Yemek yapmak her zaman bir maceradır. Doğru. Sonunda buna güldük ve durumu en iyi şekilde değerlendirdik. Ruh bulur. Son yemek iyi çıktı mı? Şaşırtıcı bir şekilde evet. Kaosa rağmen lezzetliydi. Görmek. Bazen en karışık anlar en güzel anılara yol açar. Haklısın. Mutfaktaki o günü asla unutmayacağım. Ders 11 kayıp eşya. Tamam, bu tanıma uyan bir cüzdan bulursak sana haber vereceğim. Çok teşekkür ederim. Bütün gün adımlarımı tekrar takip ettim ama su ana kadar sansım yaver gitmedi. Endişelenmeyin. Onu bulmak için elimizden geleni yapacağız. Rengi ve ayırt edici özellikleri doğrulayabilir misiniz? Önünde küçük bir çizik olan kahverengi deri bir cüzdan. Ayrıca baz harflerim de kazınmış. Anladın. Gözümüz açık olacak ve kayıp ve bulunan kayıtlarımızı kontrol edeceğiz. Yardımını gerçekten takdir ediyorum. İçinde önemli belgeler var. Bunun ne kadar stresli olabileceğini anlıyoruz. Herhangi bir güncelleme alır almaz sizinle iletişime geçeceğiz. Tekrar teşekkür ederim. Parmak çarpı yakında ortaya çıkıyor. Hiç sorun değil. Yardım etmek için buradayız. Ders 12 Cadi yazını keşfetmek. Kulağa eğlenceli geliyor. Cadi yolu mu? Bu hafta sonu yakınlardaki bir patikayı keşfetmeyi düşünüyorum. Cadi yolu büyüleyici. Tarih ve ürkütücü efsanelerle dolu. Gerçekten mi? Böyle bir geçmişi olduğunu bilmiyordum. En ilginç kısmı nedir? Yol boyunca yüzyıllar öncesindeki cadi duruşmalarıyla ilgili hikayeler anlatan eski saretler var. Bu çok ilginç. Tarihi bir unsur taşıyan yolları seviyorum. Kesinlikle kontrol etmelisiniz. Sadece iyi bir çift ayakkabı ve belki bir el feneri getir. Bir el feneri mi? O kadar karanlık mı? Bazı kesimler gölgelidir ve bu atmosfere katkıda bulunur. Zamanda geri adım attığınızı hissedeceksiniz. Şimdi daha da heyecanlıyım. İpuçları için teşekkürler. Ders 13 motivasyonu korumak. Bunu hatırlayacağım.
Bu süreçte motivasyonunuzu korumak için önerileriniz var mı? Kesinlikle. Küçük, ulaşılabilir hedefler belirlemek büyük bir fark yaratabilir. Bu mantıklı. Bunu daha küçük adımlara bölmek daha az bunaltıcı geliyor. Kesinlikle. Ve ne kadar küçük olursa olsun ilerlemenizi kutlamayı unutmayın. Bu fikir hoşuma gitti. Nihai hedefe odaklanmak ve küçük kazanımları unutmak kolaydır. Ayrıca kendinize uygun bir rutin bulun ve ona sadık kalın. Tutarlılık çok önemlidir. Bunu deneyeceğim. Peki ya zorlu bir dönemden geçtiğinizde? Biraz ara verin ama pes etmeyin. Bazen bir süreliğine uzaklaşmak daha güçlü geri dönmenize yardımcı olur. Tavsiyen için teşekkürler. Artık bu sorunu çözmeye daha hazır olduğumu hissediyorum. Ders 14 Sanigin hakları. İngilizce konuşulan ülkelerde sanıkların hakları oldukça kapsamlıdır. Evet öyleler. Herkes adil yargılanma ve hukuki temsil hakkına sahiptir. Bireysel hakları korurken adaletin yerini bulmasını sağlamak önemlidir. Kesinlikle. Suçluluk kanıtlanıncaya kadar masumiyet karinesi hukuk sisteminin temel taşıdır. Susma hakkını duydum. Bu pratikte nasıl işliyor? Bu, sizi suçlayabilecek soruları yanıtlamak zorunda olmadığınız anlamına gelir. Bu önemli bir korumadır. Bu büyüleyici. Bu hakların zaman içinde nasıl geliştiği şaşırtıcı. Devlet ile birey arasındaki gücü dengelemek için tasarlandılar. Mükemmel olmasa bile adaleti sağlamaya çalışan bir sistem. Ders 15 Yeni bir oda. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Umarım yakın zamanda yeni odamız hazır olur. Bunu duymak harika. Belki onu nasıl dekore edeceğimizi planlamaya başlayabiliriz. Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Yeni bir kat boya büyük bir fark yaratacaktır. Kesinlikle. Hangi rengi düşünüyordun? Parlak ve neseli bir şey mi var? Belki açık mavi veya yumuşak yeşil. Sakinleştirici ama davetkar bir şey. Bu fikri seviyorum. Doğal bir dokunuş katmak için bazı bitkiler ekleyebiliriz. Mükemmel. Tamamlandığında yepyeni bir alan gibi hissedecek. Bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Burayı rahat ve işlevsel bir alan haline getirelim. Kabul edildi. Bu eğlenceli bir proje olacak. Ders 16 Bir söz yazarının yolculuğu. Hıs adamı oldu ve bir süre muhasebeci olarak çalıştı. Ancak boş zamanlarının tamamı şarkı yazmakla geçiyordu. Bu harika. Tutkusunu günlük işiyle dengelemesi ilham verici. Doğru. Adam mesleğin nasıl inanılmaz başarılara yol açabileceğini gösteriyor. Şarkılarından herhangi birinin ünlü olup olmadığını biliyor musunuz? Evet, birkaçı bunu yaptı. Müziğine yüreğini döktü ve karşılığını aldı. Hayat ne kadar meşgul olursa olsun hayallerinizden asla vazgeçmemeniz gerektiğini hatırlatıyor. Kesinlikle. Onun hikayesi azmin gücünün bir kanıtıdır. Müziğinin bu kadar ileri gidebileceğini hiç hayal edip etmediğini merak ediyorum. Muhtemelen hayır. Ama tutkunuzu takip etmenin güzelliği de budur. Ders 17 Caver'in mirası.
Carver ayrıca yeni bir pamuk çeşidi geliştirdi. Katkılarından dolayı birçok ödül aldı. Bu inanılmaz. Çalışmalarının tarım üzerinde büyük etkisi olmuş olmalı. Öyle oldu. Mahsuller için yeni kullanım alanları bulmada ve tarım tekniklerini geliştirmede öncüydü. Fistiklarla ilgili çalışmalarını duydum. Bu da araştırmasının bir parçası mıydı? Evet, yer fistiğinin gıdadan endüstriyel ürünlere kadar yüzlerce kullanım alanını keşfetti. Bilime ve başkalarına yardım etmeye olan bağlılığı gerçekten ilham verici. Bilginin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için kullanılması gerektiğine inanıyordu. Bir kişinin çalışmasının bu kadar kalıcı bir etki yaratması şaşırtıcı. Mirası bugün bilim adamlarına ve çiftçilere ilham vermeye devam ediyor. Ders 18. Küçük akşam yemeği. Ne düşünüyorsun? Her şeye oldukça açığım. Belki potlucuk tarzı bir akşam yemeği yapabiliriz. Bu harika bir fikir. Herkes en sevdiği yemeği getirebilir. Biz de çeşitli yemeklerden yiyeceğiz. Kesinlikle. Bir kişinin üzerindeki her şeyi pişirme baskısını ortadan kaldırır. Üstelik yeni tarifler denemenin ve favorilerimizi paylaşmanın eğlenceli bir yolu. Meşhur lazanyamı getireceğim. Senden ne haber? Bir tatlı yapacağım. Belki çikolatalı kek ya da biraz kurabiye. Kulağa lezzetli geliyor. Gerçek bir sölen haline getirmek için birkaç arkadaşımızı daha davet etmeliyiz. Kabul edildi. Ne kadar çoksa o kadar neseli. Tarih belirleyelim ve planlamaya başlayalım. Bu çok eğlenceli olacak. Bekleyemiyorum. Ders 19. Bulgulara yönelik görseller. Bulgularınızı desteklemek için görseller kullanmak iyi bir fikirdir. Tablolar veya grafikler verileri daha net hale getirebilir. Kesinlikle. Görseller insanların karmaşık bilgileri daha kolay anlamalarına yardımcı olur. Sizce pasta grafikleri mi yoksa çubuk grafikleri mi eklememiz gerekiyor? Verilere bağlı olarak her ikisi de işe yarayabilir. Pasta grafikler yüzdeler için, çubuk grafikler ise karşılaştırmalar için idealdir. Bu mantıklı. Daha ilgi çekici hale getirmek için biraz renk de eklemeliyiz. Bir nokta. İyi tasarlanmış bir sunum gerçekten izleyicinin dikkatini çekebilir. Önce tüm verileri toplayalım ve ardından hangi görsellerin en iyi sonuç vereceğine karar verelim. Kabul edildi. Bu bulgularımızın çok daha etkili olmasını sağlayacaktır. Her şeyin nasıl bir araya geldiğini görmek beni heyecanlandırıyor. Ders 20. Bir kir evi inşa etmek. Çayır'daki evini dere dibinden çıkardığı kütüklerle inşa etti. Bu çok etkileyici. Çok fazla çaba ve kararlılık gerektirmiş olmalı. Öyle oldu. Yakındaki yerleşimcilerden biri ona yardım etti ve ayrıca kütüklerden yapılmış bir ahir inşa ettiler. O zamanlar toplulukların birbirlerine yardım etmek için nasıl bir araya geldiği şaşırtıcı. Evet, insanların hayatta kalmak ve gelişmek için birbirlerine güvendikleri bir dönemdi. Her şeyi sıfırdan inşa etmenin ne kadar zor olduğunu hayal bile edemiyorum. Bu onların dayanıklılığının ve becerikliliğinin bir kanıtıdır. Bunun gibi hikayeler bize ekip çalışmasının ve azmin önemini hatırlatıyor. Kesinlikle. Sadece evlerden fazlasını inşa ettiler. Bir miras inşa ettiler. Ders 21. Yürüyüş planları. Yürüyüş yapmayı sevdiğinizi duydum. Yolları birlikte keşfedecek birini arıyordum.
Bu harika. Bir gezi planlamak istiyordum ama gidecek kimsem yoktu. Kesinlikle numaralarımızı alıp bir an önce bir şeyler organize etmeliyiz. Bunu çok isterim. Yakınlarda denemek istediğim güzel bir parkur var. Mükemmel. Bununla başlayabiliriz ve eğer işler yolunda giderse daha uzun geziler planlayabiliriz. Bir plana benziyor. Kameramı da getireceğim. Manzaraların muhteşem olması gerekiyor. Biraz atıştırmalık ve su hazırlayacağım. Bunu bir gün yapacağız. Bu çok eğlenceli olacak. Bunu şimdiden sabırsızlıkla bekliyorum. Ben de. Bunu yakında gerçekleştirelim. Ders 22 teknik sorunlar. Cihazınız çalışıyor mu? Belki de başlayıp tekrar denemelisin. Bunu zaten denedim ama yine de yanıt vermiyor. Bu çok sinir bozucu. Soruna neden olan bir güncelleme veya aksaklık olup olmadığını kontrol ettiniz mi? Evet yaptım. Her şey güncel görünüyor ancak hala düzgün çalışmıyor. Belki yeniden başlatmak yardımcı olabilir. Bazen bu sorunu çözer. Deneyeceğim. Öneri için teşekkürler. Sorun değil. Bu ise yaramazsa çevrimiçi olarak bazı sorun giderme ipuçlarına bakabiliriz. Yardımını takdir ediyorum. Teknoloji bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Gerçekten yapabilir. Bunu birlikte çözelim. Ders 23 yeni beceriler öğrenmek. Son zamanlarda kodlama ve fotoğrafçılık kursları aldım. Yeni beceriler öğrenmenin harika bir yoluydu. İlginç. Ben de fotoğrafçılığı denedim ama henüz acemiyim. Her şey pratikle ilgili. Ne kadar çok yaparsanız o kadar iyi olursunuz. Doğru. Farklı açılar ve ışıklandırmalar denedim. Öğrenmenin en iyi yolu budur. Kodlama benim için zorlu ama bir o kadar da keyifliydi. Her zaman kodlamayı denemek istemiştim. Belki yakında bir kursa kaydolurum. Malisin. Bu değerli bir beceridir ve pek çok kaynak mevcuttur. Teşvikiniz için teşekkürler. Önceleyeceğim. Başlamak için herhangi bir ipucuna ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 24 stili keşfetmek. Deneme yanılma yoluyla kendi benzersiz tarzımı keşfettim. Eğlenceli bir yolculuktu. Bu harika. Tarzınızı bulmak çok ödüllendirici bir deneyim olabilir. Gerçekten öyle. Farklı görünümler denedim ve sonunda neyin doğru hissettirdiğini buldum. Hala benimkini keşfediyorum. Bazen sanki her yerdeymişim gibi geliyor. Bu sürecin bir parçası. Sonunda size en uygun olana kadar daraltacaksınız. Umarım bunu nasıl çözdüğünüzü duymak ilham verici. Yeni şeyler denemeye devam edin. Bulduğunda bunu anlayacaksın. Tavsiyen için teşekkürler. Denemeye devam edeceğim ve beni nereye götüreceğini göreceğim. Buna sahipsin. Stil tamamen kendinizi ifade etmekle ilgilidir. Ders 25 bitkiler ve ruh hali. Odaya bitki eklemek iyi bir karardır. Ayrıca ruh halini artırır ve stres seviyelerini azaltır ver. Ben de bunu duydum.
Alanı daha canlı ve davetkar hissettiriyorlar. Kesinlikle. Çalışma alanıma birkaç tane eklediğimden beri enerjimde bir fark olduğunu fark ettim. Ne tür bitkileriniz var? Az bakım gerektiren bir şey almayı düşünüyorum. Bir ilan bitkim ve bir potosum var. İkisinin de bakım kolaydır ve iç mekanlarda gelişirler. Bunlar kulağa mükemmel geliyor. Bir tanesiyle başlayacağım ve nasıl gittiğini göreceğim. Harika fikir. Odayı nasıl aydınlattıklarını seveceksiniz. Bunu denemek için heyecanlıyım. Önerileriniz için teşekkürler. Her zaman. Sizin için nasıl sonuçlanacağını bana bildirin. Ders 26 Kitap Sevgisi. Küçüklüğümden beri kitapları severim. Annem okumanın iyi bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Bu harika. Okumanın özellikle zihin için pek çok faydası vardır. Rahatlamanın ve farklı dünyalara kaçmanın en sevdiğim yolu bu. Favori türünüz veya yazarınız var mı? Gizem romanlarını seviyorum. Agatha Christie favorilerimden biri. Ben daha çok tarihi kurguyla ilgileniyorum. Farklı zaman dilimleri hakkında bilgi edinmek büyüleyici. Bu da harika bir tür. Belki bir ara kitap değiştirebiliriz. Bunu çok isterim. Önerileri paylaşmak her zaman eğlencelidir. Bunu düzenli bir şey haline getirelim. Birisiyle tartışabildiğiniz zaman okumak daha iyidir. Ders 27 Üniversiteleri araştırmak. Henüz üniversiteye karar vermediniz mi? Henüz değil ama farklı üniversiteleri araştırıyorum ve programlarını karşılaştırıyorum. Bu akıllıca bir yaklaşım. Bir programda ne arıyorsunuz? Uygulamalı deneyim sunan ve alanında güçlü bir üne sahip bir şey istiyorum. Bunlar önemli faktörler. Herhangi bir kampüsü ziyaret ettiniz mi? Henüz değil ama yakın zamanda birkaç tur planlamayı planlıyorum. Bu, çevre hakkında fikir sahibi olmanıza yardımcı olacaktır. Bu büyük bir karar. Gerçekten öyle. Benim için doğru yeri seçtiğimden emin olmak istiyorum. Tüm doğru şeyleri yapıyorsun. Herhangi bir tavsiyeye ihtiyacınız olursa bana bildirin. Ders 28 En iyi şekilde yararlanmak. Bunu bilmek güzel. Bundan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğinize dair herhangi bir ipucu var mı? Kesinlikle. Net hedefler belirleyerek ve bunları daha küçük adımlara bölerek başlayın. Bu mantıklı. Bu şekilde odaklanmayı sürdürmek daha kolaydır. Ayrıca mevcut tüm kaynaklardan yararlanın. Yardım istemekten korkmayın. İyi bir nokta. Elimdeki her şeyi kullanmaya özen göstereceğim. Ve yol boyunca ilerlemenizi kutlamayı unutmayın. Bunu aklımda tutacağım. Motivasyonu sürdürmek önemlidir. Kesinlikle. Buna sahipsin. Her seferinde bir adım atın. Tavsiyen için teşekkürler. Artık kendimi daha güvende hissediyorum. Ders 29 Bahis kuralları. Bahis merkezinde genellikle az kullanılmış kıyafetleri kabul ediyorlar mı? Evet, öyle. Her zaman iyi durumdaki eşyaları ararlar. Bu harika. Kabul etmedikleri bir şey var mı?
Genellikle hasarlı veya çok yıpranmış eşyaları almazlar. Yönergelerini kontrol etmek en iyisidir. Bahis yapmadan önce her şeyin temiz ve iyi durumda olduğundan emin olacağım. Çok düşüncelisin. Bunu takdir edeceklerdir. Ayrıca bazı kitaplarım ve ev eşyalarım var. Bunları alıyorlar mı? Evet, öyle. Sadece onların da iyi durumda olduğundan emin olun. Mükemmel. Her şeyi organize edeceğim ve bu hafta sonu bırakacağım. Ders 30 öğle yemeği planları. Tamam, sanırım tavuk salatası yiyeceğim. Kulağa lezzetli geliyor. Hadi bir kafe bulalım ve bir masaya oturalım. Hemen köşede güzel bir yer var. Harika değerlendirmeleri var. Mükemmel. Hafif ve taze bir şeyler havasındayım. Ben de. Yogun bir gün oldu. Bu yüzden iyi bir yemek orayı vuracak. Kabul edildi. İşe dönmeden önce rahatlatıcı bir mola verelim. Bir plana benziyor. Bu sefer seni ben tedavi edeceğim. Çok naziksiniz. Bir sonrakini alacağım. Anlaşmak. Haydi gidip öğle yemeğimizin tadını çıkaralım. Ders 31 Kamboçya lezzetleri. Hiç Kamboçya mutfağını denediniz mi? Hispanik körilerinin kesinlikle lezzetli olduğunu duydum. Evet, yaptım. Körili balık, baharatlar ve Hindistan cevizi sütünün mükemmel karışımıyla zengin ve lezzetlidir. Kulağa harika geliyor. Somun kilidi ne olacak? Denemeye değer başka bir geleneksel yemek olduğunu duydum. Oh, somun kilidi inanılmaz. Muz çiçekleri, otlar ve keskin bir sosla yapılan bir salata türüdür. Kamboçya yemeklerinin taze malzemeleri cesur tatlarla nasıl birleştirdiğini seviyorum. Hispanik körisini nasıl hazırladıklarını biliyor musun? Genellikle tatlı su balığı, zerdeçal, limon otu ve geleneksel Kamboçya baharat ezmesi olan kroong ile yapılır. Bu çok benzersiz geliyor. Bir gün sırf bu yemekleri otantik ortamlarında denemek için Kamboçya'yı ziyaret etmeyi çok isterim. Malisin. Oradaki sokak yemekleri de harika ve yerel halk çok misafirperver. Mutlaka gezi listeme ekleyeceğim. Belki bu yemeklerin nasıl yapıldığını öğrenmek için yemek pişirme dersi bile alabiliriz. Ders 32 Yemek planları. Birlikte yemek pişirmeye başlayalım mı? Zaman geçirmenin eğlenceli bir yolu olacağını düşünüyorum. Harika bir fikir gibi görünüyor. Bu cuma akşamına ne dersiniz? Yeni bir şeyler yapmayı deneyebiliriz. Mükemmel. Aklınızda herhangi bir tarif var mı? Yoksa internetten bir şeyler mi aramalıyız? Ev yapımı makarna yapmayı denemek istiyordum. Biraz zorlu ama tamamen buna değer. Ev yapımı makarna kulağa çok lezzetli geliyor. Bunu basit bir domates sosu ve biraz sarımsaklı ekmekle eşleştirebiliriz. Evet, belki yanında taze bir salata da olabilir. Sen mutfak düzenini halledersen malzemeleri ben getiririm. Anlaşmak. Cuma gününe kadar her şeyin hazır olduğundan emin olacağım. Eğlenceli bir yemek pişirme macerası olacak. Bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Birlikte yemek yapmak her zaman yalnız yapmaktan daha keyiflidir. Kabul edildi. Ayrıca sonunda tadını çıkarabileceğiniz lezzetli bir yemeğimiz olacak.